Bitcoin'de ve Ethereum, Ripple XRP, Bitcoin Cash gibi altcoin'lerde sert hareketler geldi ve gelmeye de devam ediyor. Düşüş ne zamana kadar devam edebilir? Yeni formasyon oluşumları var ve her şeye rağmen sert yükseliş için bizim kaç doları beklememiz gerekiyor? Eren, ne var ne yok satıp çıkalım mı? Yoksa altcoin'ler, Bitcoin bir yerlerden dönebilirler mi? Ayrıca Bitcoin nasıl tüm dünyada düşerken Lübnan'da tam 15.000 dolara kadar yükselebiliyor? Bu yükseliş, 15.000 dolara yükselişi Lübnan'da küresel anlamda Bitcoin'i nasıl etkileyebilir? Bitcoin yatırımcısı milyarder Tim Draper'dan da yalnızca bir Bitcoin'in tam 250.000 dolara yükselebileceğine yönelik de yeni açıklamalar var. Flash açıklamalar var. Bence oturup hepsini şöyle bir analiz etmek lazım ve bu videonun açıklama kısmındaki dakikalara da tıklayarak istediğiniz analize kolayca geçebilirsiniz. Yepyeni ledger'larda geldi. Çekiliş çok yakında başlıyor. Gıcır gıcır kutusu jelatin açılmamış ledger'lar. Bu çekilişler için ne yapmak gerekiyor? Hemen jet hızıyla kanalıma abone olun. Zile dokunun. Yanındaki zile dokunun. Videolarımı beğenin ve yorumlarınızı da şöyle güzelce yazın dostlar. Desteğiniz çünkü benim için çok önemli. Hadi bakalım. Ortam çok sıcak. Yatırım tavsiyesi vermeden bam bam başlıyoruz. Dostlar, bugün hem Bitcoin'in bu çok sıcak günlerini, en sıcak günlerini hem de tüm altcoin'leri, elinizde hangi coin'in olduğunu hiç önemi yok. Bence bu video gerçekten altcoin noktasında da sizi ilgilendiriyor. Çünkü tüm altcoin'leri genel olarak masaya yatıracağız ve en güncel şekilde analiz edeceğiz. Ayrıca videonun sonunda da konu dışı bir bonus bilgi olacak. Şimdi madde 1 cepte. İlk önce Bitcoin'e başlayalım. Dostlar, Bitcoin tüm dünyada düşerken ne oluyor da Lübnan'da tam 15.000 dolara kadar yükseliyor. 15.000 dolardan alınıyor, satılıyor. Bunun nedeni Lübnan'daki ekonomik ve siyasi kriz. Sert enflasyonlar olunca, vergiler artınca bankalarda zaten ülkede böyle iyice suyunu çeken dövizin yurt dışına daha da kaçmaması için ülkeden para çıkarmaya çalışanları engellemeye başlıyorlar. Bu da insanları otomatik olarak böyle gayri ihtiyari olarak belki de Bitcoin'e yöneltiyor. İnsanlar bankalara güvenemediği için ve bir yandan da yani çok doğal belki de finansal bir özgürlük istedikleri için otomatik olarak kripto paralara yöneliyorlar. O yüzden aynen koronavirüsünden dolayı 10 kat fiyatı artarak adeta şu kara borsaya düşen maskeler var ya, işte onun gibi Bitcoin'de Lübnan'da kara borsaya düştü dostlar. Bakın şimdi ben bu haberleri şu noktadan dolayı çok önemsiyorum ve geleceğe aynen ışık tutabileceğini düşünüyorum. Bakın, önce Venezuela'da çok benzer senaryolar yaşandı. Hatta İran dendi falan. Şimdi de Lübnan. Ülkelerin adlarını falan boş verin abi. Orta Doğu falan da demeyeceğim size. Demek ki ne diyeceğim? Demek ki artık krizlerde aranan şey Bitcoin olmaya başlıyor. Demek ki neymiş? Demek ki 2008'de Amerika'daki mortgage kriziyle ortaya çıkan Bitcoin'i başka büyük ekonomik bir kriz aynen bu ülkelerde olduğu gibi global olarak çok talep edilen altın gibi bir değer haline getirebilir. Ben size söyleyeyim abi, bakın, krizlerde insanlar parasının değerini korumaya bakarlar. Para kazanmak öte kalır yani. O zaman dert parayı korumak olur. Öyle bir durumda da kimse şunu demez abi. Ay, Bitcoin'in transferi çok yavaş. Ben gideyim işte başka bir coin seçeyim. Ne varmış? XRP mi alsam? Ether falan. Bu değil abi. Bu değil. O zaman dert bambaşka bir şey, fakat umarız ki küresel ekonomik krizler tekrar yaşanmaz. Fakat yaşanırsa da böyle bir gelecek, Bitcoin'in buradan kuvvetlenerek çıkacağı bir gelecek bizi bekliyor olabilir. Fakat bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu söylediklerim sadece geleceğe yönelik kişisel fikir paylaşımlarıdır. Öte yandan koronavirüs meselesi de maalesef ki dünyada jet hızıyla büyüyor. Çin çok flash olarak bir açıklama yaptı dün gece. Dedi ki Çin hükümet sözcüsü koronavirüsünden kaynaklı olarak ulusal kripto para projesi vardı ya, onun gecikeceğini açıkladı ama yine de lansman bu sene bir şekilde yapılacak diyorlar. Ya bu zaten iyi bir gelişme. En azından hani biliyorsunuz koronavirüsü zaten tam aksi olarak kripto paralara olan ilgiyi artırması bekleniyor. Çünkü Çin'in biliyorsunuz şöyle bir projesi de var. Ülkedeki tüm kağıt parayı toplayıp işte koronavirüsünden ayıklayıp tekrar piyasaya sürecek, yani böyle bir şey var. Bu zaten otomatik olarak muhtemelen işte kripto paralara olan ilgiyi artırabilir. Bu arada ek bir bilgi olsun dostlar, hazır koronavirüsüne gelmişken, koronavirüsle ilgili Harvard'dan salgın üzerine uzmanlaşmış bir
kişi bir açıklama yapıyor ve diyor ki, daha doğrusu bir araştırma yapıyor. Bu salgının önlenemeyeceğini, tüm dünyadaki insanların %40'ı ile %70'ini etkileyebileceğini ve en önemli ve tek çarenin de ülkelerin birbirine gerçekten ama gerçekten yardım etmesi diyor. Bu da gerçekten değişik bir bakış açısı, sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bu kısa ama önemli olaylardan sonra isterseniz Bitcoin'in fiyatını şöyle jet hızıyla bir analiz edelim. Bitcoin'de çok yeni olarak bir alçalan kama formasyonu, yani sonu umarız ki yükseliş olan bir hareket var. Bu kama hemen olmasa da orta vadede bir yükselişi işaret ediyor olabilir ama bozulmaması için Bitcoin'in tekrar acilen çok hızlı bir şekilde 9200 dolar üzerine çıkması ve bu hat boyunca ilerlemeye devam etmesi gerekiyor dostlar. Ki yani bir yerlerde film kopsun ve sert bir yükselişle karşımıza Bitcoin yine yeniden çıksın abi. Kama'nın yapabileceği bir sert yükseliş içinse dostlar, Bitcoin'in 9700 dolara yükselerek bu kamayı artık kırması gerekiyor. Belki bu seviyeleri not almak isteyebilirsiniz. Unutmayın, 9200 dolar altında, hadi en azından 9100 dolar belki desek, bu bölgedeki destekten dönüp hat içerisine tekrar Bitcoin girmezse Kama'nın yapabileceği yükseliş beklentisi de otomatik olarak bozulabilir. 9700 üstü de Kama'dan kaynaklı dediğim gibi bir tık sert yükseliş bekleyebileceğimiz seviyeler olabilir. Bugüne kadar yaptığım sayısız analizi de şöyle bir düşünürsek, şöyle bir ortaya koyarsak dostlar, elbette yatırım tavsiyesi değil ama Kama'ların, takozların genelde hani Bitcoin'de beklenildiği gibi çalıştığını en azından ben şahsen gördüm diyebilirim. Umarız bundan sonra da aynısı olur. Şu an bu Kama bozuluyor gibi, yani öyle bir fotoğraf var ama umarız ki tekrar bu hatta girer. Bunun dışında da şunu söyleyebilirim size. Bitcoin son 2-3 haftadır hemen hemen her analizinde ne diyordum ben size? 9100 dolar kritik, yani 9100 dolar 10100 dolar, aralarda tabii minimal şeyler var ama 9100 dolar biliyorsunuz, hep söylüyordum. Şimdi de zaten 9100 dolardaki desteğe doğru geldik. Ve dostlar, belki de siz hatırlarsanız 3-4 video önce Bitcoin yükselirken canımı sıkan bir şey var demiştim ve bir oba formasyonuna dikkat çekmiştim. 8900 dolara kadar bir düşüş hedefi gösteriyor diye bir açıklamada zaten konuşmuştuk. Dikkat ederseniz haftada 3 gün belki de size birçok seviye ve birçok farklı senaryolar vermeye çalışıyorum ama bunların hepsi inanın çalışabilecek senaryolar ve her birine gerçekten hazır olmak lazım. Belki de strateji olarak içinden bir veya birkaçını seçip ona göre hamle yapmak lazım. Bu arada ben bu rakamları veriyorum ama eğer yatırım tavsiyesi almadan ben işlem yapacağım diyorsanız da bu rakamların 3 aşağı 5 yukarı değişebileceğini her zaman aklınızda tutmalısınız. Analiz ettiğiniz borsaya göre bu rakamlarda 3 aşağı 5 yukarı değişebiliyor. Şimdi Eren, bu noktalarda biz ne yapabiliriz? Bize yol göster derseniz de, eğer bakın düşüş uzun süreli devam ederse ben genelde satıp daha düşükten almayı kovalıyorum ama daha az riskli olarak da bakalım bu 9100 dolar önemli. Bu desteğe tutunabilecek mi? Tutunur ve oralarda en azından kısa bir süre kalıp destekten de güç alıp yükselmeye devam ederse bir sonraki direnç olan, adam akıllı direnç olan 10100 dolar öncesinde de 9900'lerde falan satmayı da deneyebilirim. Ya her zaman böyle en pik noktayı da zorlamamak lazım. Eğer dostlar baktınız çatır çatır düşmeye devam ediyor. Bu videoyu izledikten sonra 8900'ler, 8800'ler geldiyse bakın farklı senaryolarda biz ne olursa peşinden neyi beklemeliyiz, ne yapmalıyız? Bunları ben size yatırım tavsiyesi vermeden anlatmaya çalışıyorum. Bu noktada 8450 dolar bölgesinde de hafif bir desteğin daha olduğunu unutmayın abi. En son 23 Ocak civarında Bitcoin bu bölgeye geldi ve ikili dip formasyonu yapıp düşüşü hızlıca atlatıp üzerinden atıp daha doğrusu geri yükselmişti. Tabi aynısı şu an %100 mutlaka olacak diyemeyiz. Fakat umudumuz bu yönde dostlar. Bu arada ben Bitcoin'de daha uzun süreli bir yükseliş için 10.100 doları aşmamızı şu grafikten dolayı da istiyorum. Bakın ekranda görüyorsunuz. Belki yine sonu düşüş olabilecek bir takoza gireceğiz ama en azından bir müddet daha boğa sezonunun etkisini yaşayabileceğiz. Belki karımızı alacağız. İşte ne bileyim, yani bunları yaşayabileceğimiz bir fırsat olabilir. Bu hatta tekrar girersek bunları yaşayabiliriz. Bu noktada şurada halving dediğimiz bu blok yarılanması var ya, buna da 73-74 gün kaldı Eren, yani ben sonrasında zaten işte sert bir yükseliş bekliyorum diyorsanız, böyle bir planda kendi riskinizi alarak işlem yapacaksanız da dostlar bu seviyelerden alabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Halving'in olumlu havasına bence girmiş olsak da açın bakın abi, eskilere bakın. Yani halving'den önce düzeltmeleri yemiş zaten Bitcoin. Eğer halving sonrası Bitcoin uzun bir süre, mesela birkaç ay, tamam böyle 2 ay, 3 ay, 4 ay hala yerinde sayıyorsa işte o zaman gerçekten hepimize sürpriz olabilir diyerek, şimdi isterseniz ikinci maddede Bitcoin Cash, Ethereum, Ripple XRP dahil tüm altcoin'leri ilgilendiren, elinizde hangi coin'in olduğunu hiç önemi yok, onu da ilgilendiren altcoin market cap analizini yapalım ki itiraf edeceğim dostlar, burada biz bizeyi sohbet ediyoruz, yabancı yok aramızda.
son zamanlarda ben bu analizi çok sevmeye başladım. Nedeni ise piyasada biliyorsunuz 5000 tane coin var. Soruyorsunuz şu ne olur bu ne olur. Hepsini oturup analiz edemeyeceğimiz ve hepsinin geçmişini bilemeyeceğimiz için böyle genel bir altcoin market cap analiziyle hepinizin sorularına cevap verebiliyorum diye hissediyorum. Umarım sizde de öyle oluyordur. Şimdi altcoin'lerde bir önceki videoda anlattığımız şekilde sert bir simetrik üçgen formasyonu vardı ve genelde bu da yükselişle ve düşüşle sonuçlanabiliyordu. Önceki videoda daha detayları var. İsterseniz oradan izleyebilirsiniz. O videoyu hazırlarken zaten üçgenin altındaki o desteğe gelmiştik, tamam mı? Ama ben yine de açık açık yön belirtmedim size. Peki şimdi Eren ne olacak? Yani buradan ne zaman döner falan derseniz de cevap çok basit dostlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. 89 milyar dolarda bir destek vardı. Onu zorlanmadan çok kolay bir şekilde kırdı. Şimdi ne olabilir derseniz de umarız 76 milyar dolardaki desteğe inmeden daha minimal bir destek olan 82 milyar dolardan oradan bir güç alır ve tüm altcoin'ler yükselişe geçer. Altcoin'lerde artık marketten şu birkaç gündür olduğu gibi oluk oluk umarız ki para çıkmaz. Yeni paralar akmaya devam eder ve 82 milyar dolardaki desteği güzel bir şekilde kullanır ki zaten bu desteği 82 milyar dolardaki desteği ve direnci de diyelim hadi 2019 yılının Nisan ayında, Ağustos ayında ve işte neydi Eylül ayında falan zaten güzel bir şekilde kullanmıştı altcoin'ler ve buralardan ya döndüler ya da destek alıp tekrar yukarıya çıktılar. Yani pekala buralardan yükselişe geçebiliriz dostlar. Fincan Kul formasyonunda var, bunu da konuştuk. Fincanı bitti. Kulübü içinde umarım şu an uğraşıyordur ki sonunda da artık buradan bu işten yükselerek karlı bir şekilde çıkarız. Hepimizin temennisi, beklentisi o. Bu arada Ripple'ın XRP'si hakkında da birkaç bir şey söylemek istiyorum size. XRP'de de iş aynen işte Bitcoin Cash'te olduğu gibi Fincan Kulp var. Yani orada da aynı şey var ama anlaşılan o ki XRP 24 centte kalma mücadelesi veriyor şu an. Umarız ki bu destekten güç alır ve hemen değil ama orta vadede, bakın kısa vade demiyorum, orta vadede Fincan'ın kulübünü oluşturmaya devam eder. Eğer o olursa da 45 sente kadar dirençlere takıla bir anda jet hızıyla beklemek birazcık opportunist bir hayalci bir yaklaşım olur ama 45 sente doğru dirençlere takıla yükselebilir. Böyle bir potansiyeli var. Ama ne oluyor? Bitcoin düşünce tüm altcoin'ler genel olarak düşüş eğilimine geçtiği için geçen seferde 18 centlerden dönem gibi bir XRP gerçeği karşımızda böyle bam diye oturduğu için ne yaptım? 18 centlere kadar adım adım kademeli alımlar girdim. Ama toplam bütçemin kesinlikle minik bir payıyla yaptım bunu. Yani beni sarsmayacak, bekletse de hiç üzmeyecek bir kısmıyla yaptım bunu. Öte yandan dostlar şunu da söyleyeceğim, bakın bir şey lütfen karıştırmayalım istiyorum. Ripple'ın evet hisse senedi yaparak halka açılması, şirketin bıkmadan usanmadan artık yıl 2020 olmuş çatır XRP satması ve daha da ötesi bu sattığı XRP'lerden gelen dolarlarla da gözle görülür kullanımını artıracak, fiyatını artıracak ürünlere de imza atmamış olması uzun vadede beni Ripple'dan gerçekten soğutan etmenler. Uzun vadeli ben zaten Ripple'ı şu an düşünmüyorum. Bu dediğim strateji kısa vadeli beni sarsmayan, hadi orta vadede gitsin, benim için sorun yok. Bunlar dostlar beni Ripple'dan soğutan etmenler. Fakat para kazanmak amaçsa bazen girer ve çıkarsanız, uzun vadede bekleme yapmazsınız. Yaparsanız da sizi ırgalamayacak bir boyutta olması lazım bu. Yine de dostlar elinizde eğer XRP varsa bence çok da karamsar olmamak lazım. Neticede şu an hala toplam tüm coinler içerisinde 3. sırada olan bir coin'den bahsediyoruz. XRP yerine zaten bugün başka bir coin olsaydı belki de çoktan dipleri boylayacaktı. Bu sıralama bile bence önemli dostlar. Öte yandan XRP'de de yeni bir olay var mı derseniz de şöyle bir hızlıca haberlerini yorumlayalım dostlar. Ripple MoneyGram'la anlaşmıştı biliyorsunuz. İşte MoneyGram Ripple'ın ve XRP'nin kullanım ağını genişleteceğini açıkladı ve muhtemelen de MoneyGram çıkış için yeni yollar arıyor dostlar. Çünkü kendileri yayınlanan raporlara göre 2019'un son 3 ayı içerisinde zarar açıkladılar. Muhtemelen dediler ki kapalı kapılar arkalarında belki güçlerimizi birleştirelim, daha da iyi birleştirelim. Ripple'ı, XRP hem de MoneyGram'ı çatır büyütelim dediler belki de. Umarım gerçekten öyle demişlerdir. Çünkü şu an her iki tarafında buna gerçekten ihtiyacı var. Ayrıca dostlar yeni bir gelişme olarak XRP biri Güney Afrika, diğeri de Singapur borsası olmak üzere toplamda 3 milyondan fazla yeni yatırımcıya ulaşabileceği Valir ve işte Luna adında iki yeni borsada listelendi. Özellikle Luna borsası araştırdığım kadarıyla 40 ülkede var ve 3 milyondan fazla da kullanıcısı var. Fakat fiyata etki etti mi derseniz şu an etmedi. Bu arada tekrar Bitcoin'in geleceğine dönecek olursak ben şunları da söylemek istiyorum. Size artık güzel şeylerden de bu video içerisinde bahsetmek istiyorum. Uzun zamandır Bitcoin yatırımcısı olduğunu bildiğimiz Tim Draper, bu arada yaklaşık belki 2 senedir ara kripto sözlükte bahsediyoruz. İşte Tim Draper
Draper'ın bu 250 bin dolarlık en yeni açıklamalarında şöyle ben bir analiz etmek istiyorum ama önce isterseniz kendisinin bundan tam dile çok kolay 6 sene önce verdiği demeci bir hatırlayalım. 2014 yılına gittiğimizde bir Bitcoin'in fiyatı sadece 450-500 dolarken Tim Draper çıktı, dedi ki 3 yıl içerisinde bir Bitcoin 10 bin dolara yükselebilir. Baktığınız zaman 2017 yılında sert bir yükselişte zaten bu gerçekleşti. Yani 3. yılında Tim Draper hedeflerini tutturmuş oldu. Son tahmininde de kendisi Bitcoin'in 2-3 sene sonra 250 bin dolara yükselebileceğini açıklıyor. Böyle açıklamaları zaten yapmıştı. Bu arada bu açıklamaları kesinlikle birer yatırım tavsiyesi olarak almayın. Kesinlikle koşa koşa gidip Bitcoin alın demiyorum. Size böyle bir şey söylemiyorum. Alın veya almayın demiyorum dostlar. Çünkü gerçekleşmeyebilir. Bakın, gerçekleşmeyebilir ve bu piyasada önce bizim kazanmaktan önce kaybetmememiz lazım. Bunun altını şöyle iyice bir çizdikten sonra devam etmek istiyorum. Tim Draper diyor ki 2 veya 3 sene sonra Bitcoin 250 bin dolara yükselmesiyle birlikte Bitcoin artık bildiğimiz o para var ya, onun yerini alabilir diyor. Bitcoin artık bir yatırım aracı değil, bizzat talep edilen, istenen, arzu edilen bir para haline gelebilir diyor. Burada tabii Bitcoin'in alması gereken çok da yol var. Yani burada direkt böyle hop diye 250 bin dolar çıkacağız diye bir hikaye yok. Eğer dijital altın yerine para olacaksa, eğer dijital altın yakıştırması yapıyoruz hep ki bunda da ben doğruluk payı olduğunu düşünüyorum, ama dijital altın yerine para olacaksa önce ölçeklendirme sorununu çözmeli diyor zaten Tim Draper. Bunun için de tek yol herhalde Lightning Network çözümü. Lightning Network'ün ne olduğunu bilmiyorsanız kanalımda videosu var. Aramalardan bakabilirsiniz. Bu arada bu fiyat tahminiyle ilgili zaman zaman ben de bu tür analizleri paylaşıyorum sizinle. Bitcoin'in uzun vadede güzel bir yükselişi teknik analiz tarafında da zaman zaman görünebiliyor. Mesela TradingView'de çok fazla hit almış ve Bitcoin'in bu Mayıs ayında gerçekleşecek blok yarılanmasında değil ama devamındaki aylarda ve yıllarda 90 bin dolara yükselebileceğini tahmin eden bir analiz var. Bu analiz dışında eskiler bilirler, özellikle 2017'de başarılı tahminler yapan Masterlock adında bir şahıs var. Bir kişi var. 70 bin dolarlık bir analizi var ve aylık grafikleri öyle saatlikmiş, günlükmüş, ufak tefek düşüşlerle falan bunlarla ilgilenmiyor dostlar veya yükselişlerle ilgilenmiyor. Tüm ayı nasıl kapatacak? Düşüşle mi, yükselişle mi kapatacak? Tamamen genelde yani buna odaklanıyor. Şu an ekrana çok dikkatli bakmanızı istiyorum. Bu grafik 2018 yılından beri aylık olarak adım adım tutuyor dostlar. Bunu ben size çok yeni vermiyorum. Kripto Söz'de iyi bir şekilde takip edip her videolarımı izliyorsanız zaten bu grafiği siz 6-7 ay önceki videolarımda görmüş olmanız lazım. Buna özel bir video yapmıştım ve Bitcoin 70 bin dolar yolunda mı demiştim dostlar ve görüyorsunuz zaten yani aylık planda adım adım tutuyor dostlar. Ya tabii ki de bundan sonra illa tutacak diye bir şey diyemeyiz ama ya benim Eren zırt pırt zamanım yok. İşte ne oldu ne bitti bunları böyle takip edemem. O yüzden ben Bitcoin'in aylık performansı ile ilgileniyorum. Ayda tek bir işlem yapacağım. Karımı alacağım, çıkacağım. Ben bununla ilgileniyorum diyorsanız da dostlar bu analizi de lütfen işte teknik olarak değerlendirin. Tamamen buna göre işlem yapmayın. Bugüne kadar kazandırdı diye, aylardır kazandırdı diye aylık planda bundan sonra kazandıracak diye bir şey yok. Ama destek olarak bunu kullanabilirsiniz. Her ne işlem yapıyorsanız kendiniz öğrenerek, kendi aklınızı mutlaka işin içerisine katarak bu işlemleri yapın. Kaybederseniz başkasının hatasıyla kaybedeceğinize kendi hatanızla kaybetmiş olursunuz dostlar ve piyasada özellikle geçmişte para kaybetmiş biri olarak bu lafımı lütfen unutmayın. Eğer bakın hiç para kaybetmediyseniz ya aman canım yani sen de para kaybettikten sonra işte Ali'nin, Ahmet'in, Mehmet'in dediğiyle ya da kendi dediğimle kaybetmişim ne fark eder diyebilirsiniz. Ama demeyin lütfen demeyin. Çünkü para kaybı gerçekleştiğinde inanın o iş hiç de öyle olmuyor. Anında hesaplaşmalar başlıyor. İşte onu öyle yapmasaydım, Telegram'da yazılana göre işlem yapmasaydım, kimin yazdığı belli değil falan. İşte bu hesaplaşmalar başlıyor dostlar. Bunlara dikkat diyerek şimdi bugünün ne yapalım bonus bilgisine de geçelim dostlar. Bugünün bonus bilgisinde size ne yapacağım biliyor musunuz? Ekstra bir güzellik yapacağım. Bir site adresi vereceğim. Ocean.org diyeceğim. Yani nasıl okunur tam onu da bilemedim ama Ocean'la Search'ün karışımı dostlar. Bu sitede tüm dünya üzerinde izleme cihazı takılmış deniz canlılarını adım adım takip edebiliyorsunuz. Mesela ben açtım şöyle bir köpek balığı nereden nereye gelmiş, nereye gidiyor. Bunu böyle görmek gerçekten çok ilginç bir deneyim olabiliyor. Bir bakın yani ocean.org ya bilemezsiniz Ocean ve Search'ü Google'a yazın. Dostlar son videoda Ledger çekilişini yaptık ve yepyeni Ledger'ı ne yaptık? Hediye ettik. Şimdi yepyeni Ledger'lar geldi. Bu yeni Ledger çekilişini başlatmamı isterseniz ne yapıyorsunuz? Çok iyi biliyorsunuz. Hemen kanalıma abone olup yanındaki zile dokunun ve videolarımı beğenin. Düşüncelerinizi, yorumlarınızı yazın. Hadi bakalım bam bam.